Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kare motif çalışması yapacağız. Daha önce kanalımda kare motiflerle yaptığım bir çanta modelim var. Bu sebepten dolayı aslında bu çalışmaya yer vermek istememiştim. Fakat son günlerde çok fazla soruldu, çok fazla istendiği için ben de sadece motif üzerine bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Modelimizde kullandığımız boncukların boyutu 8 milim. 8 milim boncuk kullandığınızda boyutlarımız 5,5 santim oluyor. 5,5'a 5,5 arkadaşlar. Yani sizler de bu boyutların daha büyüğünü istiyorsanız büyük boyutta boncuk kullanın. Küçüğünü istiyorsanız da küçük boyutta boncuk kullanarak modelinizi yapabilirsiniz. Boncuk boyutu haricinde gördüğünüz gibi 4 farklı rengim var. Özellikle 4 farklı renk seçtim. Normalde 2 renkte de yapabilirsiniz. Her katmanını ayrı ayrı görebilin diye 4 sıralı bir motif yapacağım. Bu yüzden de 4 farklı renkte boncuk kullanacağım. 2 renkte kullanabilirsiniz. Mesela mor, krem şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Yani burada tasarımını sizlere bırakıyorum. Bugün şöyle bir çalışma da yapacağız. Kare motiflerimizi isteyenler için 3 boyutlu hale de getireceğiz. Yani 3 boyutlu olarak kullanmak isteyenler de bu videodan faydalanabilecekler. Boncuklar dışında 0.35 numara misina kullanacağım. 0.40 da kullanabilirsiniz. Bu modeli sadece bu şekilde değil de motif yapıp da çanta olarak tasarlayacaksanız misina numaranız en az 0.50 0.60 olmalı. Bunu da göz önünde bulundurun. Misina numaranızı mutlaka değiştirin. Misinamızı kesmek için makas kullanacağız ve ben anahtarlık olarak tasarlayacağım için anahtarlık aparatım yanımda. Sizler de motifinizi ne için yapacaksanız onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Modelimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın ortasına 4 adet boncuk taktım ve misinamın uçlarını eşitledim. Misinamı çift taraflı olarak kullanacağım. Taktığım boncuklar ise şu şekilde. 2 adet dış çerçevede kullanacağım boncuktan taktım. 2 adet de bir sonraki rengimden taktım. Sizler de buna göre boncuk diziliminizi yaparsınız. İç tarafta kalacak olan boncuğumdan misinamı geçireceğim ve düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğim arkadaşlar. Düğümleme yöntemini kullanmak istemeyenler çaprazlama dediğimiz yöntemi kullanarak ilerleyebilirler. Çünkü bazı boncuk çeşitleri düğümleme yöntemine izin vermeyebiliyor. Araları dar olabiliyor. Kristal boncuklar mesela. O yüzden çaprazlama yöntemle de ilerleyebilirsiniz. Düğümleme yöntemini kullanmamızın sebebi modelimizin daha sağlam, daha kalıp gibi durmasını sağlamak. Ama boncuk müsaade etmiyorsa da yapacak bir şey yok. Çaprazlama dediğim yöntemde diğer uçtaki misinayı yine bu uçtaki boncuğumdan şöyle geçiriyorum. Diğer tarafa doğru bakın. Çapraz dediğim yöntem bu arkadaşlar. Çapraz bir şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı yapıyoruz. Bu yöntemi kullanarak ilerleyebilirsiniz ama biz bu yöntemi kullanmayacağız. Benim boncuğum düğümleme yöntemine müsaade ediyor. O yüzden ben boncuğumun tarafındaki misinayı alıp geri boncuğumdan geçiriyorum. Bunu birçok videomda da anlatıyorum. İsterseniz diğer videolarımdan da bakabilirsiniz. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Misinanın hepsini çekmiyorum. Oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Çaprazlamada baloncuk falan oluşturmuyoruz. Direkt boncuğumuzdan geçiriyoruz. Bu tarz yöntemlere uğraşmıyoruz. Şimdi karşılıklı olarak çekiyorum. Baloncuğum giderek küçülüp düğüm haline geliyor. Ben de bunu elimle yardımcı olup boncuğumun arasına alıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. Çektim, boncuğumun arasına aldım. İlk sıramı da bu şekilde yapmış oldum. Düğümleme dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra için tekrardan boncuklarımızı dizelim. İkinci sırada boncuk dizilimimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi dış çerçevedeki boncuk tarafındaki misinama yine dış çerçeveden bir boncuk taktım. İç boncuk taraftaki misinama artık 3. rengime başlayacağım için pembe boncuğumdan taktım. Bu ikinci renk olan, ikinci çerçeve olan boncuğumuzu sağ ya da sol misinaya takabiliriz. Fark etmez. Yine bu boncuk üzerinden düğümlememizi yapacağız. Sizler de diziliminizi buna göre yapın arkadaşlar. Boncuğumun tarafındaki misinayı geri geçirdim boncuğumdan ve bütün misinayı çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum.
içinden aldım. Karşılıklı çekiyorum. Baloncuğum küçüldü, düğüm haline geldi. Ben de bunu boncuğumun arasına elimle yardımcı olup aldım. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Üçüncü sırada boncuk dizilimimiz aynı olacak. Yine mor boncuğum tarafındaki misinaya mor boncuk takacağım. Pembe boncuğum tarafındaki misinaya pembe boncuk takacağım. Bir tane de orta boncuğumdan takacağım. Sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın üçüncü sıra ikinci sıranın aynısı. Herkesi kendi tarafına şöyle getiriyorsunuz. Orta boncuğumuzdan da bağlıyoruz. Boncuğumun tarafındaki misinayı çevirdim. Boncuğumdan geri geçirdim. Bütün misinayı çekmiyorum çünkü buradan diğer misinayı geçireceğim. Karşılıklı çekiyoruz. Düğümümüzü boncuğumuzun arasına alıyoruz. Üçüncü sıramızı da bitiriyoruz. Dördüncü sıradayız ve dördüncü sırada döneceğiz. Şöyle yukarıya doğru misinamızı alıp yukarıdan ilerleyeceğiz. Bunun için de yine dış çerçeve tarafındaki misinama dış çerçeve boncuğumdan taktım 2 adet. Bir tane de ikinci renk boncuğumdan taktım. Yani toplamda 3 adet boncuk taktım. Siz de boncuk diziliminizi buna göre yapabilirsiniz. Hem dördüncü sıramı yapıyorum hem de yönümü yukarıya alıyorum arkadaşlar burada. Bakın şu sırayı yapmış olduk. Yukarıya doğru devam edeceğiz. Bakın yönümüz yukarı artık. Buradan itibaren devam ediyorum. Burada boncuklarımın hepsini dış tarafta kalan misinama taktım. Hangi boncukları taktım? Yine dış çerçeve boncuğumdan mutlaka taktım. Ortadaki boncuğumdan taktım ikinci olarak ve son olarak da üçüncü renk boncuğumdan taktım. Bu aşamaya geldiğinizde boncuk diziliminizi bu şekilde yapın. Pembe boncuğumuzdan bağlıyoruz. Yeni bir sıra başlangıcı yaptık. İçeriye doğru devam edeceğiz. Devam edebilmek için bu alt tarafta kalan misinamı bir boncuk ilerletiyorum. İki boncuktayım. Yürütmediğimiz misinamıza artık 2 adet yeşil boncuğumdan takabilirim. Son renk olan boncuğumdan takacağım. İkisini de aynı renk takıyorum. Yani yeni başladığımız sırada ortadaki boncuğumuza da başlamış olduk. Tekrar alt taraftaki misinama bir boncuk ilerletiyorum. Ve yürütmediğimiz misinamıza boncuk takacağız. Bu kez bir tane yeşil taktım, bir tane de pembe taktım. Yeşil olanı önce taktım, pembeyi de daha sonra taktım. Gördüğünüz gibi. Burada mantık aslında boncukları üst üste getirmek. Şimdi bir boncuk daha ilerliyorum. Bu da benim son boncuğum. Gördüğünüz gibi bu sırada. İlerlememi yaptım. Burada boncuklarımı ilerlettiğim misinama takacağım ki yönümü yukarıya çevirebileyim diye. Hangi boncuklarımdan takacağım? Bir tane dış çerçeve boncuğumdan takacağım. Bir tane de ikinci renk olan boncuğumdan takacağım. 2 tane boncuk takacağım. Dış çerçeve boncuğumu önce taktım. Daha sonrasında da ikinci renk boncuğumdan taktım. Ve yürüttüğüm misinama taktım. Gördüğünüz gibi bunlara dikkat edelim lütfen. Şimdi ikinci sıramı da burada kapatıyorum. Bakın boncuklar da üst üste gelmiş oluyor. Burada amacımız bu arkadaşlar. Üçüncü sıra için yeni bir başlangıç yapacağım. Üçüncü sıranın başlangıcında dış tarafta kalan misinama hem dış çerçeve boncuğumdan takıyorum, hem ikinci renk boncuğumdan takıyorum, hem de üçüncü renk boncuğumdan takıyorum. Sırasıyla mor, krem, pembe şeklinde takalım. Boncuklarımız hazır. Üçüncü sıramıza da bu şekilde başlamış olduk gördüğünüz gibi. Alt tarafta kalan misinamı bir boncuk ilerletiyorum.
2 boncuktayım. Yürütmediğimiz misinamıza boncuk takıyoruz. Boncuklarımın bir tanesi pembe, bir tanesi yeşil. Pembe olanı önce taktım. Yani şu rengi önce taktım arkadaşlar. Burada yeşili kapatıyorum. Zaten 4 tane olacak gördüğünüz gibi. Dördüncü boncuğunu da takmış oluyoruz. Yeşil boncukla, yani ortadaki boncuklarla işimiz burada bitecek. Şu şekilde. İşimiz bitmiş oldu. Şimdi misinamı tekrardan bir boncuk ilerletiyorum. İlerlemelerimiz bu şekilde oluyor. Bakın tekrar 2 boncuktayım. Yürütmediğim misinama 2 adet pembe boncuğumdan takıp pembe boncukla da işimi bitiriyorum. Burada artık kapanışlarımızı yapıyoruz. Yeşil boncuğumuzu kapattık. Pembe boncuğumuzu kapatıyoruz. Daha sonrasında krem boncuğumuzu kapatacağız. En sonunda dış çerçevemizi kapatarak ilerleyeceğiz. 2 tane pembe boncuğumdan taktım. İçten ikinci renkle de işim bitti. Misinamı bir boncuk ilerletiyorum. 2 boncuktayız. Yürüttüğümüz misinamıza boncuk takacağız ki yönümüzü yukarı çevirebilelim diye. Hem dış çerçeve boncuğumdan takıyorum hem de krem rengi boncuğumdan takıyorum. Çünkü bu aşamadan sonra artık işim sadece 2 renk boncukla. Dış çerçeveyi önce taktık tabii ki. Şöyle hem yönümüzü çevireceğiz hem de burada sıramızı yapmış olacağız. Bakın. Dördüncü ve son sırama başlangıç yapacağım ve kapata kapata ilerleyeceğim. Boncuklarımı dış taraftaki misinaya taktım. Gördüğünüz gibi yeni bir başlangıç yapacağız. 2 tane dış çerçeve boncuğumuzdan, bir tane de krem rengi boncuğumdan taktım. Son sıramıza başlangıcımızı yaptık. Misinamızı ilerletelim. Bir boncuk öne alıyorum alt taraftaki misinamı. Ve üst tarafta kalan misinamıza önce mor boncuğumuzdan takacağız. Daha sonra krem boncuğumuzdan takacağız. Bakın şu şekilde. Mor boncuk dışarıda kalması gerekiyor. Bakın üst tarafı kapatarak ilerliyorum. Bir boncuk misinamı öne alıyorum. Yürütmediğim misinama bir tane mor boncuk, bir tane krem boncuk takıyorum. Boncuklarımız hazır. Son bir aşamam kaldı. Krem boncukla da bu arada işim bitti. Sadece mor boncuklarla işim var. 2 tane mor boncuk takıyorum. Dış çerçeve rengi mordu biliyorsunuz. Burada direkt bağlıyorum. Çünkü çerçevem bitti. Bakın motifimi bitirdim. Gördüğünüz gibi mantık bütün boncukları üst üste getirerek dört bir köşeden ilerlemek. Ezberlenemez gibi gözükse de birkaç model yaptıktan sonra ezberliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka aklınıza kalıyor. Şimdi burada misinalarımı bağladıktan sonra diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Hemen olduğum yerde misinamı kesmiyorum. Bakın şöyle düğümümü de boncuğumun arasına aldım. Komşu boncuklardan yardım alıp geçiriyorum. Hangi boncuklardan geçirdiğinizin bir önemi yok. Fark etmez. Bir tanesini kestim. Diğerini de birkaç boncuk geçirip kestim ve motifimi hazırladım. Yaptığınız motifinizi isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Tek boyutlu olarak. İsterseniz de 3 boyutlu hale de getirebilirsiniz. 3 boyutlu hale getirmek için videoyu geri alıp aynısından bir tane daha hazırlayalım. Daha sonrasında bu modelleri üst üste koyup kenarlardan birleştirerek 3 boyutlu hale getireceğiz. Şimdi diğer şablonumuzu da hazırlayalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Şimdi 3 boyutlu hale getirmeden önce şurada tek boyutlu kullandığımız boncuk sayısını söyleyeyim arkadaşlar. Videonun sonunda da 3 boyutlu haliyle kaç boncuk kullandık onları söyleriz. Orta kısımda 4 adet boncuk kullandık. Daha sonraki rengimizden 8 adet kullandık. Bir sonraki rengimizden 12 adet kullandık. Dış çerçevede ise 16 adet boncuk kullandık. Yani 4 ve 4'ün katları şeklinde oldu. Şimdi motiflerimizi birleştirelim. 3 boyutlu hale getirelim. Birleştirme işlemi çok kolay arkadaşlar. Şöyle herhangi bir köşeden giriyorsunuz. İlk boncuğumdan girdim.
Zaten bir motifte hangi boncuklar varsa diğerinde de aynı yerde aynı boncuklar var. Yukarı doğru geçirdiğim misinaya bir adet boncuğumdan taktım. Dış çerçevede kullandığım boncuktan takıyorum arkadaşlar. Aynı renkte yapacağız birleştirmemizi. Yine aynı misinayı diğer motifimin yine ilk boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum. Bakın burada araya bir tane boncuk almış olduk. Şimdi herhangi bir misinaya bir adet yine boncuk takıyorum. Ve düğümleme yöntemiyle boncuğumu buraya sabitliyorum. Birleştirmeye başlamış olduk. Şimdi hem sağdan hem soldan misinalarımı birer boncuk ön tarafa alıyorum. Sağ misinayı sağ şablondan ön tarafa aldım. Sol misinayı da sol şablondan öne alalım. Birer boncuk ön taraftayız. Şimdi buraya yine bir adet boncuk takıyorum. Düğümleme yöntemiyle sabitliyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Birer boncuk ön tarafa geliyoruz. Hem sağdan hem de soldan. Herkesi kendi tarafından ön tarafa taşıdım. Buraya bir tane boncuk takıp birleştirme yapıyorum. Tekrar misinalarımızı taşıyalım. Burada bütün boncukları kullanacağız. Hiçbir boncuğu atlamayacağız. Teker teker hepsinin aralarına birer boncuk takarak birleştirme yapacağız. Ön taraftayım. Bir tane boncuk takıyorum. Bu boncuğu sağ ya da sol misineye takabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Şöyle birleştirmemizi yaptık. Artık açık olarak müsaade etmediği için kapatıyorum. Bakın burayı birleştirmiş olduk. Kapattık. Denk gelen boncukları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların aralarına birer boncuk takarak birleştirmemizi yapacağız. Kapalıyken de durum değişmiyor. Birer boncuk ön tarafa geliyorum. Araya bir tane boncuk takıyorum. Bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Birer boncuk ön tarafa geliyorum. Bir boncuğumu taktım. Birleştirmemi yaptım. Bakın buradan itibaren gelelim başladığımız yere kadar. Başladığımız yerde kapanışı beraber yapalım. Modeli her yerden birleştirdim. 3 boyutlu hale getirdik. Şurada son aşamadayım. Son boncuklarıma geçişimi yaptım. Son bir boncuğumuzu takalım. Birleştirmemizi bitirelim. Burada misinamı bağlarken de bir misinayı diğerinin yanına götüreceğim. Şuradaki ara boncukları kullanarak. Bir de burada da arada bağlantı da kurmuş olacağım. Siz de bu bağlantıyı mutlaka kurun arkadaşlar. Şöyle dolandırıyorum. 1, 2, 3 boncuk. Dolandırdım, getirdim. Misinamı burada bağlayacağım ki arada bağlantı kurulsun. Birkaç kez bağlayalım. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Aparatı da istediğiniz yerden takabilirsiniz arkadaşlar. Genelde şöyle köşeden takıyorlar. Ben de öyle yapacağım. Köşe boncuğumun içinden geçirdim ve taktım. Modelimiz hazır. Arkasını önünü de göstereyim. Şöyle kutu gibi. Modelimizde kullandığımız toplam boncuk sayısını da söyleyelim. 8 adet orta boncuğumuzdan kullandık. Hem diğer yüzde hem de bu yüzde biliyorsunuz. 16 adet pembe boncuğumuzdan kullandık. 24 adet krem boncuğumuzdan kullandık. 48 adet mor boncuğumuzdan kullandık. Çünkü aralara da mor kullandık biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.